Merhaba. Bugünkü detaylı incelememize hoş geldin. Bugün efsane bir ismi Naim Süleymanoğlu'nu konuşacağız. Halter tarihine adını altın harflerle yazdıran, hepimizin cep herkülü diye bildiği o büyük sporcuyu. Evet, onun hayatına, o inanılmaz başarılarına ve tabii ki Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan o filmlere konu olan kaçış öyküsüne odaklanacağız. Elimizde de güzel kaynaklar var. Yurtdışı Türkler Başkanlığı yani YTB'nin ve Anadolu Ajansı'nın makaleleri, Wikipedia'dan bilgiler, Türkiye Halter Federasyonu'nun profili. Bir de haltercilerin fiziksel yapısı ile ilgili ilginç bir araştırma özeti var. Yani kapsamlı bir bakış sunmaya çalışacağız. Aynen öyle. Amacımız da Naim Süleymanoğlu kimdi, sporda nasıl bir devrim yarattı, hayatındaki dönüm noktaları nelerdi, bunları netleştirmek. Simülasyon politikaları ve Naim'in buna karşı duruşu, dünyaya bunu duyurma çabası çok önemli. Türkiye'ye iltica süreci de tabii. Başlayalım o zaman. Hikayesi 1967'de başlıyor, Bulgaristan Kırcaali'de. Haltere başlaması da çok erken, 9-10 yaşlarında falan. Evet, çok erken yaşta başlıyor ve yükselişi de inanılmaz hızlı. Düşünsene 15 yaşında dünya gençler şampiyonu oluyor, hemen ardından da en genç dünya rekortmeni unvanını alıyor. 15 yaşında dünya rekortmeni olmak. Müthiş bir şey. Kesinlikle. 1983'te Amerika'da kırdığı rekor sonrası da artık lakabı konuyor, Cep Herkülü. Boyu 1,47 metre. Evet, kısaydı ama o kısa boy ve hafif sıkleti ona müthiş bir avantaj sağlıyordu aslında. Hani o relatif kuvvet dediğimiz şey, kendi ağırlığına göre kaldırdığı ağırlık inanılmaz. Aynen öyle. O araştırma özetinde de bahsediliyor, bu tür fiziksel yapılar halterde avantajlı olabiliyor. Ve bu avantajı sonuna kadar kullanmış. 1983-86 arası, yani 3 senede 50'si büyüklerde, tam 63 rekor. Dile kolay. Üst üste 3 yıl 84, 85, 86 dünyada yılın haltercisi seçiliyor, düşünebiliyor musun? Hatta 1984'te daha 16 yaşındayken kendi ağırlığının tam 3 katını kaldıran ikinci halterci oluyor tarihte. İnanılır gibi değil. Ama işte tam bu zirve dönemlerinde Bulgaristan'da işler karışıyor. Türklere yönelik o baskılar artıyor, asimilasyon politikaları. Evet, o zorla isim değiştirme olayı var. Naim'in adı da Naum Şalamanov yapılıyor. İşte bu onun için bardağı taşıran son damla oluyor sanırım. Kabul etmiyor bunu. Kendi ifadesi de çok net. Türklere yapılan zulümleri kabullenmem mümkün değildi. Türkleri yok sayanlar için ter dökmek istemiyorum diyor. Çok net bir tavır. Çok net. Ve bu baskı altında o büyük kararı veriyor, Türkiye'ye iltica etme kararı. O dönemde bu ne kadar büyük bir riskti kim bilir. Çok büyük bir riskti tabii. YTB kaynaklarında Rasim Arda anlatıyor, kaçış planını bir yıl önceden hazırlamaya başlamışlar. Vay be, bir yıllık plan. Evet, 1986 Melbourne'deki Dünya Şampiyonası'nı bekliyorlar. Şampiyona sonrası bir fırsatını bulup Türk Büyükelçiliğine sığınıyor. Rasim Arda ve arkadaşlarının yardımıyla. Film gibi resmen. Tam bir operasyon. Ve tabii dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın da çok özel bir çabası var burada. Evet, Özal bizzat ilgileniyor. Özel uçakla önce Londra'ya, oradan Türkiye'ye getiriliyor. Ankara'da da müthiş bir coşkuyla karşılanıyor. Ama bir engel daha var. 1988 Seul Olimpiyatlarına katılması için Bulgaristan izin vermiyor başta. Hah, evet o mesele. Bulgaristan para istiyor. Aynen, 1 milyon dolar o dönem için çok büyük para. Türkiye bu parayı ödüyor. Özal'ın o sözü çok meşhurdur. Naim bize onu kat ve kat ödedi diyor. Gerçekten de öyle oldu. Sadece madalya değil, Türkiye'nin tanıtımı, dünyadaki imajı için paha biçilmez bir katkıydı bu. Ve Naim de Seul'de bu güveni boşa çıkarmıyor, 60 kiloda podyuma çıkıyor ve ortalığı yıkıyor resmen. Hem de nasıl? 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırıyor tek yarışmada. Özellikle silkmede kaldırdığı o 190 kilo, kendi ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlası, bunu yapabilen başka bir sporcu yok tarihte. İnanılmaz bir an. Ve Türkiye'ye güreş dışındaki ilk olimpiyat altınını getiriyor. Büyük olay. Hatta Time dergisine kapak oluyor. Bu da Türkiye için bir ilkti sanırım. Kesinlikle. Dünya çapında bir yıldız oluyor artık. Ve bu başarılar devam ediyor. 1992 Barcelona. Orada da altın.
1996 Atlanta. Orada da altın, üst üste 3 olimpiyat altını. Bunu başaran ilk halterci. Atlanta'da özellikle Yunan rakibi Valerios Leonidis ile yaşadığı o çekişme nefes kesiciydi. Spor tarihinin unutulmaz anlarından biri. Gerçekten öyle. Kariyerine bakınca 7 dünya şampiyonluğu, 6 ya da 7 Avrupa şampiyonluğu, kaynaklarda küçük farklar var ve toplam 46 dünya rekoru. Akıl almaz rakamlar. 2000 Sydney'de madalya gelmeyince de aktif sporu bırakıyor. Ama mirası sadece bu madalyalar ve rekorlar değil mi? Kesinlikle değil. Naim sadece bir sporcu değildi. O, Bulgaristan'daki Türklerin yaşadığı zulmü dünyaya duyuran bir semboldü. Onun kaçışı ve başarıları bu konuyu gündeme taşıdı. Sporu bir mesaj vermek için kullandı aslında. Aynen öyle. Toplumsal bir duruş sergiledi. Maalesef çok genç yaşta kaybettik onu. 2017'de daha 50 yaşındayken karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Çok üzücüydü. Cenazesine en büyük rakibi Leonides'in gelip tabutunu taşıması da sporun o birleştirici gücünü gösteren çok dokunaklı bir andı. Evet, o görüntü unutulmaz. Hayatının filme alınması da mirasının yaşaması adına önemli bir adım oldu. Kısacası Naim Süleymanoğlu'nun hikayesi, yani azim var, rekorlar var, siyasi bir duruş var, zorluklar var, sporun sınırlarını aşan bir hayat öyküsü. Gerçekten öyle. Onun hayatı, sporun, bireysel başarıların çok ötesine geçip nasıl bir ulusun sesi, hatta bir direniş sembolü olabileceğini gösteriyor. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Bir sporcunun mirası sadece kaldırdığı kilolarla, aldığı madalyalarla mı ölçülmeli, yoksa topluma yaptığı etkiyle mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bu detaylı incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, başkalarıyla paylaşmayı unutma. Yorumlarda da düşüncelerini bizimle paylaşırsan seviniriz. Geri bildirimleriniz bizim için değerli. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere o zaman. Görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kal.